kuru soğanın faydası diyorsunuz değil mi? Hem erkekler için hem kadınlar için çok ama çok faydalı bir bitki. Soğan deyip geçme. Of, alinaz var içinde. Prostatite karşı, iyi huylu prostat büyümesine karşı mükemmel. Üst solunum yolları enfeksiyonlarına karşı mükemmel. Yüksek tansiyon mesela. Hekime gittiniz, hekim derse ki ya tansiyonuna karşı dikkat et, biraz kıpırdanma başlamış. İlk yapacağınız şey yüzlerce insan bana teşekkür eder. Hocam annem senin sayende yüksek tansiyondan kurtuldu. İşte babam ilaçlarını terk etti. Bak mide ağrısı ve yanması için ben bir şey söyleyeyim. Bulunmaz kürlerimden bir tanesidir. Böyle yarım bardak, şunun yarısından biraz fazla. Bugün insanlık ne duruma geldi biliyor musunuz? Eskiden açlıktan ölüyorlardı. Şimdi bugün yağ tulumu olmuş. Amerikan toplumuna baksana. Ölüyorlar. Obezite. Doymuyor. İnsanoğlu her şeyi bozdu. Elle tutulur bir şey kalmadı. Doğayla olan muhabbetimiz kalktı. Şimdi ne ekersen onu biçersin. Tabii ya, avucunu yalarsın. Hoş geldiniz hocam. Merhaba efendim. Hocam öncelikle sizi tanıyalım. Yani beni zaten bir sürü program yaptık. İnsanlar tanıyor ama bilmediğiniz yönlerim vardır belki. Yani o konuda konuşabiliriz. Mesela portakal niye turuncu, limon niye sarı? Benim ilk sorum buydu çocukken. Yani 4-5 yaşlarındayken ve çocukluğum narenciye bahçesinde geçtiği için işçilere soruyordum. Çünkü en iyi onlar biliyor. Onlar buduyor, onlar suluyorlar falan. Meğerse bu sorunlarımdan benim çok rahatsız olmuşlar. Babama ya Mehmet ağa senin oğlan garip sorular soruyor. Biz cevaplayamıyoruz falan deyince babam işte geldi oğlum dedi bak yakın bir zaman sonra okula başlayacaksın. Bu sorduğum bütün bu soruların cevabını orada öğreneceksin. İyi çok sevindim. İple çekiyorum okula gideceğim günü. Okulun ilk günü geldi. Ağlayanlar var, yerine oturmak istemeyen var. Kimi annesiyle gelmiş, kimi ablasıyla, kimi abisiyle filan. Ben de öğretmen nerede diye soruyorum. Dediler ki şu ayakta duran. Ortada işte o da ilk saatleri. Çektik cekedinin arka kuyruğundan. Beni hayrola dedi. Sorumu sordum. Sen önce okuma yazmayı öğren dedi. Böyle bir cevabı almak beni çok üzdü. Yani en azından bana diyebilirdi ki tabii şimdi misafirler var. Bir ara senden oturup sohbet edelim. Bu konuda diyebilirdi. Şimdi bu sorduğunuz sorular var. Mesela kuru soğanın faydası diyorsunuz değil mi? Gerçekten hem erkekler için hem kadınlar için çok ama çok faydalı bir bitki yani soğan. Soğan deyip geçme. Of, alinaz var içinde. Prostatite karşı, iyi huylu prostat büyümesine karşı mükemmel. Üst solunum yolları enfeksiyonlarına karşı mükemmel. Kadınlarda yumurtalık, rahim kanserine karşı, polikistik overe karşı muhteşem bir çözüm. Soğan, evet bildiğimiz. Yemeyeceksin. Onu 4'e bölüp 1,5 bardak suda 5-6 dakika kaynatıp günde 2 defa sabah ve akşam içeceksiniz. Yüz binlerce insanda polikistik overden bunlar arındılar. Tıpta çaresi yok. Tıbbi endokrin ilaç veriyor, al diyor bunu kullan. Mens düzenleyici olarak ve ondan sonra 1 ay, 2 ay, 3 ay bıraktığı zaman da tüylenme başlıyor. Hala problem çözülmemiş. Şimdi yüksek tansiyon mesela. Hekime gittiniz, hekim derse ki
ya tansiyonuna karşı dikkat et. Biraz kıpırdanma başlamış. İlk yapacağınız şey kiloluysanız kilo vermeniz. Ama genelde sabahları ve akşam güneş batmasına yakın tansiyon yükselir. Sabah kalktığınızda ölçün, baktınız ki yüksek, hemen nar suyu. Saatinize bakın, 20-25 dakika sonra düştüğünü göreceksiniz. Bunun gibi 1,5 bardak. Taze sıkılmış nar suyu da olur. %100 cam şişelerdeki nar suyu da olur. Türkiye bir nar cenneti. Bunun dışında akşam da işte yatağa giderken alırsınız. Böyle böyle inanın yüzlerce insan bana teşekkür eder. Hocam annem senin sayende yüksek tansiyondan kurtuldu. İşte babam ilaçlarını terk etti. Şimdi ben böyle söylüyorum ama sakın ola ki hekim önerileri doğrultusunda hareket edeceksiniz. Ya hoca tansiyona karşı şunu önerdi, hadi onu kullan. Yanlış. Size teşhisi koyacak olan bir hekimdir. Altta farklı bir rahatsızlık yatıyordur. Ben onu bilemem. Ama hekim diyorsa ki yani yeni başlıyor, dikkatli olun, nar suyu. Bak mide ağrısı ve yanması için ben bir şey söyleyeyim. Bulunmaz kürlerimden bir tanesidir. Böyle yarım bardak, şunun yarısından biraz fazla süt ve tam olgunlaşmış, kabuğu kahverengi değil, siyahlaşmış muz. At içine, kabuğunu soy, iyice o sütün içinde ez ve iç. Bak bakalım mide ağrısı, mide yanması ne oluyor? Kalp krizini önlemek için müthiş bir şey. Siyah hardal tohumu. Binlerce insan diyor hocam senin sayende işte kurtardık paçayı diyor. Bir gün televizyon programındayım. Canlı yayına giriyorum. Yeni bütün tanımıyorum. Bak ilk programım benim kendisiyle ve canlı yayındayız. Pat diye cümleye girdi, dedi ki hocam sizin sayenizde benim bebeğim kurtuldu dedi. Alacaklardı benim bebeğimi. Ne oldu dedim. Amniyon sıvım eksikti dedi. Rahim suyu. İşte internete girip Saracoğlu Hoca bu konuda ne öneriyor diye baktığımda taze sıkılmış havuç suyu. Hemen bir hafta içtim. Günde 2 defa bitti diyor. Yoksa bebeğimi alacaklardı. Doğaya hülaseten o kadar çok zarar verdi ki doğal hiçbir şey kalmadı. Her şey değişti. Sağlıklı bir gıda yok. Domatesler tornadan çıkmış gibi. Lezzet yok. Bir şeyin lezzeti yoksa, tadı yoksa onu vücut zaten almaz. Çöp, waste yani atık o. Normalde bir domates, işte Çanakkale domatesi, Ayaş domatesi, Maniye, hele Iğdır Ovası'nın süper domatesi böyle. Nasıl bir lezzet var ama Allah. Glakoma karşı, göz tansiyonuna karşı, kardiyo, hipertrofi, kalp büyümesine karşı, birebir. İyi huylu prostat büyümesine karşı, birebir. Ama bu senin hibrit domateslerin değil ha. Onlar değiştirilmiş ve değiştirilmek de zorunda. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bu tezat niye? Bak, Musa peygamber kavmini almış Mısır'dan çıkartmış, Tur Dağı'nın eteklerine yerleşmişler. Sina Dağı. Sina Dağı'nın peygamberiyle de Şuayb'dir o. Onun kızıyla evlenir. Ve orada kavmini getirmiş, çölün ortasına kavim homurdanmaya başlıyor. Ya Musa sen bizi buraya öldürmeye mi getirdin? Burası çöl sıcağı. Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? İşte onun için Bakara 57 ve 61'i ve Taha suresi bakacak olursanız biz onları bulutlardan gölge yaptık der. Bir de çok önemlidir bakın. Menne ve selva, kudret helvası. Menne, selva nedir? Bıldırcın. Biz onlara kudret helvasıyla bıldırcın verdik der. Aradan zaman geçer birkaç yıl böyle, 3 yıl, 5 yıl. Yahudi durur mu? Bak diyor Musa, git Rabbine söyle,
Bu söylediklerim benim Tevrat'ta, İncil'de var, Kur'an'da da var. Bize diyor mercimek versin, soğan versin, sarımsak versin, salatalık versin, kabak versin diyor. Biz bu tek tip yemekten hoşlanmıyoruz artık diyor. Onun üzerine en iyi olanı kötü olanla mı değiştirmek istiyorsunuz? Şehre gidin diyor. Bu istediğiniz her şey orada var. Şehir hayatında. Bugün bak bunu Kur'an söylüyor, şehre gidin. Siz iyi olanı kötü olanla değiştirdiniz. O sizin sağlığınız için iyiydi diyor. Tayyibatun. Gazabım sizin üstünüze olacaktır diyor. Sen misin bu saygısızlığı yapan? Unutmayın ben sizleri bir zamanlar alemlere üstün kılmıştım. Kur'an'da yazılıdır. Ama ondan sonra Allah bunları lanetliyor. Her neyse şunu söylemeye çalışıyorum. Şehre gidin diyor. Ama şimdi o Enbiya suresi var ya 13'te ne diyor? La terkudu, terk etmeyin, kaçıp gitmeyin. Size nimet verdiğimiz yurtlarınıza dönün diyor. Köylerinize dönün. Türkiye nüfusunun %80'i bu Marmara'nın etrafında. Köyler ne durumda? Boşaldı. Ve o nimetlerden de biz hesaba çekileceğiz. Kardeşim sen şehir hayatını istiyorsun. O zaman sen sağlıklı domates yiyemezsin. O Ayaş domatesini, Safranbolu maniyesini ben İstanbul'a getirmeye kalksam hurdaş olur o. Ne salatalık dayanır, hiçbir şey dayanmaz. O zaman büyük şehir hayatının nimetleri katkılı, zirai ilaçkılı filan böyle bir sürü şikayet etme. Yok ben organik istiyorum. Ben inanmıyorum organiğe büyük şehirlerde. Şimdi burada organik satan köylüler vardır. Hani civar köyden adam getirmiştir. Sepette. Eskiden çarşı pazara çıkınca 10-15 sene önce köylü vatandaşları arardık etrafta. Onların tezgahı nerede? Biraz elması, armudu, ekmeği, işte kendi köy ekmeği, biraz dut. Şimdi nerede hiçbir şey kalmamış. Her şey yakışıklı, tornadan çıkmış gibi. Lezzeti yok, tadı yok, tuzu yok. O zaman obezite dediğimiz bir şey var bak. Obezite, şişmanlık, yağlanma. Bugün insanlık ne duruma geldi biliyor musunuz? Eskiden açlıktan ölüyorlardı. Dünya nüfusunun bir bölümü. Şimdi bugün yağ tulumu olmuş. Amerikan toplumuna baksana. Ölüyorlar. Obezite. Doymuyor. Her şey tersine dönüyor. Dikkat edecek olursanız. Şimdi burada şu da var. O zaman siz şehir hayatına, yaşamına uyunuz. İngilizce uymak ne demek? Bir yere ayak uydurmak. Obey. Kural ne demek? The rule. City şehir. Obey the rule of city. Şehir hayatının kurallarına uy. Obez ol. Yani bu hiç sağlıksız beslen. Bu budur yani bu değişmez. Siz şimdi burada çıkıp da hocam 10 şifalı meyve nedir filan diye sorduğunuz zaman ben halkı doğru bilgilendiremem. Köyüne gideceksin kardeşim. Pazar günkü programımda Tokat'a beni davet etmişlerdi. Bir gastronomik kongresi vardı. Ben de gittim işte. İçeri girmedim ben sıcak. Bir çay ocağı. Oturdum oraya çektim altıma tabureyi. Yanıma oturup kalkanın haddi hesabı yok. Oturan soru soruyor, cevabını alıyor gidiyor. Ya hocayı rahat bırakın, yormayın filan diyorlar. Sakın ha diyorum. Sakın ha. Gelsin vatandaş sorsun. Çünkü neden? Ben 93 numaralı sureden 114. sureye kadar annemin koynunda öğrendim. Anam beni alırdı 4-5 yaşındayken. Orada okurdu gece. Ben biraz aklımda kalır uyurum filan. Sonraki günler tekrar. 93 hangi sure? Duha suresidir. Ve duha diye başlar. Kuşluk vaktine yemin olsun ki onu o şekilde ben tefsir edemem, yorumlayamam. Neden? Duha tamam kuşluk vakti de
Vedduha, yemin olsun ki. Ya Allah'ın yemin etmeye ne şeyi var ya? Peki o zaman ved ne anlama geliyor? Dikkat, kuşluk vaktine. Dolayısıyla bu gelmiş Allah'ın bir kulu soru soruyor. Şu nedir hocam diyor, işte böyle bir sıkıntım var. Bu ilmi bana veren kim? Yüce Allah. Yaratıcı o, nimeti o yaratmış. O nimetin içine hikmeti de koymuş. Ben de kimya bilimimle işte bak burada bu var, bu işe yarar diyorum. Yoksa bunlar gökten zembille bize inmiyor. Eğer bunu yapmazsanız var ya, o ilmi elinden alırlar. Kalp krizini önlemek için şimdi şöyle bir baktım. Mide ağrısı ve yanması nasıl önlenir filan. Yani bu sorular doğru sorular ama günümüzde geçerliliğini kaybetti. Neden kaybetti biliyor musunuz? Bakın eskiden bir laf vardı. Ne ekersen onu biçersin. Doğru mu? Bugün bu geçerli değil. Ne ekersen onu biçemiyorsun. Neden biçemiyoruz biliyor musunuz? Hiç düşündünüz mü? Çünkü doğayla olan muhabbetimiz yok oldu. Muhabbet nedir? Muhabbet iki şeyden ortaya çıkar. Bir, Allah'ın emirlerine hürmetli, yarattıklarına da merhametli olacaksınız. Merhametle hürmet bir araya geldiği zaman orada muhabbet olur. Ne siz benim hakkımda ne ben sizin hakkınızda olumsuz bir şey düşünemem. Muhabbet var. Muhabbetin olduğu yerde bereket var. Şimdi bereket filan kalmadı. Eskiden biz doğaya tohumu serpiyorduk, alıyorduk. Şimdi yok, vermiyor. İntikam alırcasına insana tepki gösteriyor. Peki bu neden böyle oldu? Enbiya suresi 10. ayet. 21. surenin 10. ayeti. Ne diyor biliyor musunuz? Allah, ey insan diyor, seni muhatap aldığım, senden bahsettiğim bir kitap indirdim, gönderdim. Açıp okumaz mısın diyor. Bak şuradaki nezakete bak. Açıp okuyor musun? Yok. Katla koy başına. Hep başucuna as. Ya okunmak için o. Öbür taraftan Peygamber Efendimiz'e bakıyorsunuz. Veda hutbesinde ne diyor? En sonunda artık size öyle bir emanet bırakıyorum ki ona sıkı sıkıya sarılın, asla yolunuzu şaşırmazsınız. Millet yolunu şaşırmış durumda. Siz şimdi şöyle düşünün, Kur'an'da diyor ki Allah, ben seni kendime halife seçtim diyor. Doğru mu? Bunu herkes bilir. Yani halife demek, sen benim adıma hareket edeceksin demektir. Peki, bak notere gidiyorsun, vekalet veriyorsun değil mi? Benim adıma hareket et diyorsun. Allah seni baştan kendine halife seçmiş, o şekilde yaratmış ama sen gel gelelim nasıl davranıyorsun? Nasıl davranman gerektiğini bilmiyorsun. Bak burada haklı gibi gözüküyorsun. Bugün en basit bir tıraş makinesi alıyorsun, elektrikli veya bir ütü alıyorsun. İçinden çarşaf gibi user guide, kullanma kılavuzu diyor. Şimdi bu dünya hayatı. Dolayısıyla burada nasıl hareket edeceğim? Bir kullanma kılavuzuna ihtiyacım var. Bir şey okumam lazım. Yani önerilerin olması, tavsiyelerin olması lazım. Bu nedir? Bu yüce kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Ama insanoğlu bunu yapmadı. Hep zarar verdi. İnekleri boynuzsuz yaptılar. Al işte al boynuzsuz inek. Çabuk hastalanır. Yani normalde bir ineğin ömrü 15-20 senedir. Şimdi en fazla 5 yıl yaşıyor. Niye? Çünkü yemi de değiştirdiler. Bakara 205, aç bak. Onlar ekini ve tohumu değiştirirler, zürriyetleri de yok ederler diyor değil mi? Sen o tohumu değiştirirsen ne olacak? İnsanın soyu da kuruyor. İşte tüp bebek merkezlerine gideceksin daha
Erkeklerde sperm sayısı, kadınlarda yumurta problemi var. Bir de dünya para veriyor. Bir de kadına endokrin hormonları da yüklüyorlar. Ondan sonra genç yaşta kadınlar yumurtalık kanseri, rahim kanseri, meme kanseriyle karşı karşıya. Çünkü bu modern tıp bunu kabul etmiş durumda. Hormonları değiştirerek siz kanseri tetikliyorsunuz. Dolayısıyla insanoğlu her şeyi bozdu. Elle tutulur bir şey kalmadı. Doğayla olan muhabbetimiz kalktı ortadan. Şimdi ne ekersen onu biçersin. Tabii ya, avucunu yalarsın. Çok çalışman lazım. Bak bu Yahudi Wolfgang Pauli var. Ben bir zamanlar Viyana Teknik Üniversitesi'nde çalıştığım yıllardan oradan biliyorum. Wolfgang Pauli'nin meşhur dışarılama prensibi var. Bununla Nobel ödülü aldı kendisi. Fakat yaptıkları hesapta 1/137 oranında hata var. Bu Einstein'ın da hesabında böyle, Schrödinger'in de hesabında böyle, Heisenberg'de de böyle. Arnold Sommerfeld, Niels Bohr, atom teorisinin babası. Bunlara bakıyorsun. Hepsinde bu 1/137 kadar hata var. Wolfgang Pauli ne diyor biliyor musunuz? Öldüğümde ilk işim şeytana koşmak diyor. Soracağım bu 1/137 nedir bunun anlamı diye. Bulamıyorlar. Bak Albert Einstein son nefesine kadar kendi doğa sabitini aradı. Bulamadı. MC kare. Daha böyle uyduruk bir formül olamaz. Zaten yanlış olduğunu da kanıtladılar. Bundan 2 yıl önce çıktı bilim adamı Albert Einstein'ın bu formülünün yanlış olduğunu kanıtladı. Başka? Gene onun evren genişlemiyor diye bir teorisi vardı. Belçikalı papaz, rahip, müthiş bir teorik fizikçi, evren genişliyor dedi. Hani ya peşinden koştuğun Albert Einstein göklere çıkarttığın ne oldu? Demek ki ilk başta siz düğmeyi yanlış iliklerseniz onun arkasından gelecek olan bütün düğmeler de yanlış iliklenmiş olur. Yani diyorum ki o formül yanlışsa o formülü kullanan, o formülden formül türetenlerin formülleri de yanlış. Örnek vereyim. Fransız de Broglie. Al, o da Nobel ödülü aldı. Ne yaptı? Max Planck'ın denklemini, yani Planck sabiti, bak Planck sabiti var. Ludwig Boltzmann var, Avusturyalı. Boltzmann sabiti var. Bu bilim adamlarının sabiti, Einstein'ın yok. MC kare dedi adam, ışık hızı sabittir dedi. Sen Newton mekaniğini anlamamışsın. Newton ne diyor? Işık hızı sabit değildir diyor. O zaman sen kendi denklemini türetirken yanlış düğme iliklemişsin mübarek. Yani 1900 yılından 2025, 125 yıldır bunlar bilimi alt üst ettiler. Kuantum diye bir şey çıkardılar. Kimsenin bir şey anladığı yok. Anladığı yok, bunu ben söylemiyorum. Richard Feynman söylüyor. 1964 Nobel ödüllü. Elektrodinamiğin babasıdır bu. Kuantum elektrodinamiğinin. Richard Feynman. Kim kuantum mekaniğini anladım diyorsa anlamamıştır diyor. Hayda. O zaman baştan beri bu teoriler yanlış. Çünkü Yüce Kitap ne diyor? Siz diyor galaksilere de gitseniz ölüm gelir sizi bulur. Yıldızlara da çıksanız. Mübarek, ben şimdi ışık hızıyla bir galaksiye gidecek olsam, en yakın bir galaksiye en az 1 milyon yıl gitmem lazım. Ne bu kadar ömrüm var, ne bu kadar yakıtım var beni oraya götürecek, tamam. Ne de gıdam var. Demek ki bu formüllerle gidemezsiniz. Demek ki insanoğlu bugün tıkandı. Sıçramamız lazım. Yani yükselmek, biraz daha düzgün formüller. Mesela ben de formül üretiyorum ama
kendim için ben onları dışarıda, şurada, burada kullanmam. Fakat bütün bunlarda gecikmemizin sebebi nedir? Yani neden biz zıplayamadık? Bunun suçlusu gene bunlar. Özellikle Yahudilerdeki bu ben bilirim kafası. Hep onlar koydular bu teorileri ortaya. Max Born mesela Danimarka'da. Dolayısıyla o da aynı şekilde. Biz nasıl ilerleyeceğiz ya? Yeni formülleri nasıl keşfedeceğiz? Işık hızı geçilemez. Atom parçalanamaz. Mutlak sıcaklığa inilemez. Onu yapamazsın, bunu yapamazsın. Böyle bağlıyorsun öğrenciyi. Peki inovasyon nasıl çıkacak bu öğrencilerden? Çıkaramazsın. Halbuki Allah'ın muradı odur ki kullarının namütenayi hür düşünmelerini istiyor. Hazreti İbrahim bile Allah'a soruyor ya. Bakara 260'ta. Bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster diyor. O da diyor ki 4 kuş besle, kendini alıştır. Ondan sonra onları parçala, etlerini birbirine karıştır. Tepelerin üstüne koy, arkanı dön yürü bakma diyor. Yapıyor, dönüyor arkasını giderken kuşlar arkasından geliyor. O 4 kuş. Peki buradaki verdiği misalde yani örnekte neden 4 kuş diyor? 3 kuş demiyor, 6 kuş demiyor veya 7 demiyor. 4. Adenin, guanin, sitosin. Bir tane daha var. Bravo. İşte genetik yapı. Dolayısıyla bütün bunlar bizim bir şeyleri doğru anlayabilmemiz içindir. Mesela bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi yurt dışındayken, ben uzun yıllar yurt dışında kaldım. İşte içinizden sizin bugün nerede o eski İslam alimleri niye çıkmıyor diyor. Biruni, mesela Harezmi, Avicenna. Niye çıkmıyor diyor. Adam soruyor ya. Moğolistan steplerinde yetişen bir çocuk babasını daha dünyaya gelmeden kaybetmiş. Orada oyun oynuyor arkadaşlarıyla ama hakimiyet gücü var. Bütün arkadaşlarını toplayabiliyor yani. Yönetebiliyor. Kendi küçük büyükleri bile çağırıp topluyor. Annesi çocuğunun bu özelliğini görüyor. Gel buraya Timuçin diyor. Al bak burada bir çubuk var. Kır bunu bakayım. Kırıyor. 2 tane veriyor. Dizine vuruyor. Kırıyor. 3 tane verince zorlanıyor. İşte diyor git arkadaşlarını topla. Moğolistan steplerinde yüzlerce kabileler var. 2000 kişilik, 3000 kişilik, 300 kişilik böyle. Bunların hepsini toparlıyor bu ve oluyor bir Cengiz Han. 1100'lü yıllarda bir sefere çıkıyor adam. Ne İsfahan bırakıyor ne de o İslam alimlerinin tap olduğu dönem, tepe seviyesinde olduğu dönemde Buhara biliyorsun İsfahan. Hepsini yerle bir ediyor. Çünkü o ilmi almak istiyordu da bu iş zorlu olmaz. Neticede bu yüksek İslam medeniyeti işte Cengiz Han bunun sonunu getirmiştir. Yani insan kendisini çoğu zaman güçlü zanneder. 100 bin, 200 bin kişilik ordusu vardır. Girersin bir köye, orada ya bir sakal tıraşı olayım dersin. Çağırın buranın berberini. Gelir, bak beni tıraş edeceksin. Ama suratımı kanatırsan kelleni alırım. Adamdaki güce bak. 200 bin kişilik orduyla orada. Berber gayet sakin. Biter, tıraşa bakar, kanama yok. Ne haber, çok korktun değil mi der. Yo der, hiç de korkmadım. Ya kanatsaydın usturayı gırtlağına sürecek. Bitti. Kimmiş hani en güçlü olduğun anda en zayıf olan sensin. Onun için insanlar havaya girmesinler yani her zaman. Onun için Lokman suresinde Lokman o
Kişi onun için oğluna nasihat ederken, toprağa basarken böbürlenerek basma diyor. Kibirli yürüme. Bak bazısı askerine, ordusuna güvenir. Bazısı da cebindeki paraya güvenir. Onun yolda yürüyüşü bile farklıdır. Biliyor musun? O zenginin güveniyor bir şeye. Hadi oradan. Allah ya ne muhteşem. Onun için değerli izleyicilerimizin Kur'an'ı açıp okumaları lazım. Okumuyorlarsa çok büyük vebal alıyorlar. Ne diyor Kur'an biliyor musunuz? Bütün dünya nimetlerim ey insan senin olsaydı azabımızı gördüğünde hepsini bir çırpıda terk ederdin. Hani nerede kaldı senin gücün? Onun için Allah var. Onun için şöyle söylemekte ben fayda görüyorum. Hiçbir zaman ümitsiz olmayacaksınız. Benim en ziyanda olan kulum benden ümidini kesmiş olandır der. Sakın ha, olayın üstüne gideceksiniz. Böyle. Onun için Allah'ın ipini tutun, sıkı tutun, ona hiçbir şey olmaz. Nefret ediyorum senden! Bir daha yüzümü göremeyeceksin! Defol git! Onlar bazı sırları bilseydi böyle olmazdı. Mehmet Yıldız'ın kaleminden Mutlu Evliliğin Sırları şimdi kitapyurdu.com'da. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.